Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Artur Yusupov'la Magnus Carlsen arasından 2006 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, Artur Yusupov hakkında olabilir, Carlsen hakkında olabilir yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum ve de içeriklerinden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz başlayalım. Yusupov beyazlarda, Carlsen ise siyahlarda diyerek başlatalım hemen. Yusupov D4'te başlamış. At F6, C4'ten sonra burada ufaktan böyle bir E6 hamlesi zaten yolda gözüküyordu. Carlsen'in benim gözlemlediğim kadarıyla oynadığı hamle genelde E6 oluyor. At C3'ten sonra burada fil B4 ile Carlsen aslında Nimzo Hint savunmasını tercih etmiş oldu. Peki özür diliyorum. Yusupov nasıl devam ediyor? E3 ile devam ediyor. Kısa roktan sonra ise fil D3 hamlesi gelmiş Yusupov tarafından. Fille güzel bir alan edindiniz. Fili güzel bir noktaya yerleştirdiniz. Bunun önemli sonuçları olabilir. Tabii ki değerlendirmenize bağlı olarak. Peki Carlsen burada ne oynamayı tercih etmiş? En doğru hamle olan D5 hamlesini oynamayı tercih etmiş. At F3. At F3'ten sonra C5. Burada şimdi Yusupov önce bir kısa rok yapmayı tercih edebilir. Veyahut da CD5 oynayarak yoluna devam edebilir. Yusupov öncelikle zannediyorum şahının güvenliğini önce bir garantiye almak istiyor. Peki kısa rok yaptı diyelim. Kısa rok yaptıktan sonra DC4, fil C4'ten sonra at BD7 hamlesi oynanmış Carlsen tarafından. Şimdi konumu incelediğimizde Yusupov'un biraz üstünlüğü olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de A3 gibi bir hamle olabilir. Vezir E2 gibi hamlelerle Yusupov üstünlüğünü biraz daha sağlamlaştırmaya çalışabilir. Peki burada ne oynamayı tercih etmiş? A3 oynamayı tercih etmiş. Peki filimizi nereye kaçabiliriz? Fil A5'e kaçabiliriz ya da atı da alabiliriz ama şu anda bunun bence önemi yok. İleride belki olabilir. Burada Yusufov fil D2 oynadı. Fil D2'den ziyade burada bilgisayarın tercihine göre fil E2 oynamak daha sağlıklıydı. Ama herhangi bir mahsur göremiyorum şu anda. Fil D2'de iyi gibi gözüküyor. CD4'ten sonra burada ED4, fil C3 ve BC3'ten sonra burada Carlsen B6 oynamayı tercih ediyor. Şimdi B6'nın fikri bana göre burada fil B7 oynayıp A8 H1 çaprazında bir aslında nasıl diyelim etkinlik, daha doğrusu nasıl diyelim, çaprazda bir üstünlük kurmanın peşinde. Peki acaba bunu başarabilir mi? Bu atı önce ortadan kaldırmamız gerekiyor. Belki de ileride işe yarayabilir. Bunu da ileride göreceğiz zaten. Şimdi Yusufov Vezir E2 oynamayı tercih etti. Fil B7, fil D3, Vezir C7, kale FE1, kale FE8, C4 ve kale AD8 oynanarak oyuncular kendi gelişimlerini ufaktan da olsa artık tamamlamaya çalışıyorlar. Sadece burada Yusupov'un kale AD1 ya da ne bileyim kale AB1 gibi bir hamle oynaması bile artık oyuncuların taşlarını geliştirdiği ve artık bundan sonra ufak ufak üstünlükler kovalamaya çalışacağı anlamına geliyor diye düşünüyorum. Peki burada şimdi Yusupov ne oynamayı tercih etmiş? Kalesini mi oynamış? Hayır. Önce bir fil G5 oynamayı tercih etmiş. Fil G5 hamlesi bilgisayar tarafından çok beğenilmese de Carlsen burada aslında oynadığı hamleyle bu fil G5 hamlesini biraz üstünü kapatmış gibi oldu. Çünkü burada şimdi Carlsen'in oynadığı hamleye bakarsak at F8 gibi hamle oynamış. At F8 kötü bir hamle değil ama burada H6 gibi bir hamle oynamanız fili kovmanız açısından daha sağlıklı bir hamle olabilir. Tabii ki şöyle bir durum var. H6 oynandığında fil H4 oynanırsa ne yapalım hocam? G5 mi oynayalım? Hayır. Burada şimdi H6 ve fil H4'ten sonra E5 oynanması bilgisayarın da aslında önerdiği çok kuvvetli bir hamle olarak gözüküyor. E5 oynadığınızda üstünlüğü aslında beyazlara tekrardan kaptırmamış oluyorsunuz diyebiliriz. Peki incelemeyelim burayı, çok üstünde durmayalım. At F8'den devam edelim. At F8 oynandığında şimdi
artık kalesine oynatıyor mu Yusufov? Hayır. Önce bir kendisi fil F6 almayı tercih etti. Fil F6 hamlesi çok güzel olduğunu düşünse de, yani daha doğrusu G dikeyin açılacağını düşünmüş olsa da bu hamle bilgisayar tarafından kesinlikle beğenilmeyen bir hamle oldu. Şimdi Paris'ten tabii ki G F6 almayı tercih edecek. Çünkü başka alabileceği bir hamle yok. Yani yapabileceği başka bir hamle yok. Peki o zaman ne oldu? G dikey açıldı. Beyazlar üstün kalmadı mı? Hayır. Beyazlar üstün kalmadı aslında. Çünkü sizin her olasılıkta, örnek veriyorum, at G6 kapatabilme şansınız da olacak. Evet. At G6 veya şah H8 oynama şansınız olacak. Ve burada taşlarınızı savunmaya getirebilme imkanınız da olacak aslında. O sebeple siyahlar şu anda aslında avantajlı durumda kaldılar. Dezavantajlı durumda değiller. Peki GF alttan sonra bakalım şimdi. Fil E4, fil E4, vezir E4, vezir C4, vezir G4 şahtan sonra dikkat edin, burada at G6 veya şah H8 oynayabiliriz. Burada Carlsen'in öncelikle tercihi şah H8 olmuş ama tabii ki at G6 da oynanabilirdi. Herhangi bir mahsur yok. Vezir H4 ve burada kesinlikle şah G7 hamlesinin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu F6 piyonunu korumak için yapabileceğiniz diğer hamleyi yapmanız sizi çok kötü konuma düşürecektir. At D7 hamlesini yapmanız sizler için hiç iyi olmayacaktır. Kalenizin önünü kapatmış oluyorsunuz. Bu sebeple şah G7 çok önemli. Peki neden? Hocam vezir G4 yok mu? Vezir G4 var ama burada siz at G6 ile kapatabildiğiniz için aslında bence şah G7 hamlesi dikkate değer bir hamleydi. Devam edelim. At G6 hamlesi oynandı. H4, peki H5 ile burada tehdit edeceğiz atı. Aç baza almayı tehdit edeceğiz hatta. Burada Carlsen önce bir şah H8 oynadı. H5 ve burada at E7 hamlesi oynanmış oldu. Şimdi beyazlar, yani Yusupov artık son kalesinde, pasif kalan son taşında artık kale AC1 ile artık yerleştirmeye çalışacak. Vezir D5, vezir H4, vezir F5, kale C7. Şimdi burada kritik bir husus var. Burada siz ne oynamalısınız? Burada konumu incelediğinizde pasif olduğunu düşündüğünüz veyahut da hani etkili olabileceğini düşündüğünüz bir hamle var mı? Aslında bunu yorumlar kısmında bekleyebilirim. Çünkü buradaki yapılan hamle bence çok kritik bir hamle ve aslında bilgisayarın da önerdiği tek hamle olarak gözüküyor. Bu hamleyi bence kesinlikle görebilirsiniz. Bu hamle çok önemli. Maçın kritik konumlarından biri aslında. Peki devam edelim direkt. Kale G8 hamlesini Carlsen oynamış. Bence bu çok önemli bir hamle. Peki neden çok önemli bir hamle? Hem atınız boşta hem piyonunuz boşta. Siz neden kale G8 oynayıp da atınızı boşta bıraktınız? Veyahut da piyonu savunmadınız? Çünkü burada vezir F3 aldıktan sonra veziri alamayacaksınız ve açmazda kalan bir şahınız olacak. Bu sebeple aslında kale G8 hamlesi çok önemli bir kritik önemde mi diyelim artık? Önemli bir unsur oldu aslında burada. Önemli bir hamle oldu. Peki biz nasıl devam edelim o zaman? Burada aslında bilgisayar önerdiği hamle vezir E4 hamlesi. Burada vezirleri takas etmeye çalışıyor. Çünkü hem atınızı korumuş olacaksınız. İşte biraz da siyahları zora sokabilecek durum olduğu için, hatta iki taşı birden savunmaya kalkışamayacağınız için vezir E4 hamlesi burada öneriliyor bilgisayar tarafından, ama burada Yusupov at H2 oynamayı tercih etmiş. Pekala. At D5 oynadım. Kale F7, A5, G3, B5. Piyonları sürüyoruz ufaktan, dikkat edin. 2'ye birlik bir piyon konu var burada. Çok önemli. Belki de bir piyonumuz vezire doğru gidebilir. Hiç bilinemez bir durum. Dikkat etmeniz gereken bir durum. Vezir E4 oynandıktan sonra vezir H5, vezir E6, B4. Dikkat edin. AB4. AB4 alındıktan sonra şimdi B piyonu nasıl tutacaksınız? Veyahut da B piyonuna uğraşmak yerine burada artık agresif bir şekilde oynamaya çalışmalı mısınız?
Burada aslında Yusupov da zannediyorum bunun biraz telaşına düşmüş olmalı ki burada kale E7 gibi bir hatalı hamle oynuyor. Şimdi baktığımda atla alsam ne olur hocam, yani bir sakınca mı var diye düşündüğünüzde atla alırsanız vezir E7 alındığında çok da muhteşem bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Her ne kadar iki kaleniz olsa bile. O sebeple burada Carsel'in tercih ettiği hamle vezir G6 hamlesi olmalı. Vezir G6 hamlesinden sonra kale D7 ve at F4'ten sonra bence at F4 de çok kritik bir hamle. Tekrar açmaz var, dikkat edin. Ve de veziri tehdit ederek geliyoruz. Vezir D6, at H3. Burada şah G2'den sonra kale D7, vezir D7 ve at F2 gibi muhteşem bir hamle geliyor Carlsen tarafından. Carlsen burada bence çok kritik bir noktayı yakalamış oldu. Şimdi siz burada atı almayı tercih ederseniz, ki alamazsınız. Böyle bir şey mümkün değil. Yani büyük usta seviyesinde böyle bir hamle yapılması mümkün değil ama göstermek adına hemen bir inceleyelim. Şah F2 alındığında burada vezir G3 oynandı. Şah E2 oynamak zorundasınız. Eğer Şah F1 gibi bir hamleyi tercih ederseniz zaten burada vezir G2 ile direkt olarak mat olmuş olursunuz. Peki Şah E2 oynadığında ne oluyor hocam? Ne oluyor? Bu sefer neyle karşılaştınız? Yani vezir H2 olabilir. Bir de kale A8 hamlesi dikkatimi çekti. Kale A8'de oynamanız mümkün. Peki herhangi bir şey yok. Burada Yusupov'un nasıl devam ettiğine dikkat çekelim. Burada aslında Yusupov oynanması gereken en doğru hamleyi oynuyor. At F1 hamlesini oynuyor. Peki at D3, kale E3, B3, dikkat edin. Burada piyonu sürmeye devam ediyorum. Bunu nasıl durduracağınızı gerçekten şu an kestiremiyorum. Durdurmak için de bir efor sarf ettiğinizde bu sefer konumunuz daha da kötüleşecek. Bu yüzden bu piyonu durdurmaya çalışmak da sağlıklı mı bilemedim şu anda. Ama devam edelim. Burada vezir D6 oynandı. B2. Dikkat edin, piyon hala gidiyor. Piyonu kimse durdurmuyor. At D2 ile bir önlem aldık. Şimdi ama burada da bir sıkıntı var. Ben artık ne yapacağım? Rakibimin dikkatini buraya yönelttiğim için artık bu taraftan, yani vezir ve kalenin olduğu taraftan bir şeyler yapmaya çalışacağım ki aslında Carlsen de öyle yapmaya çalışıyor. H6, şah G1, vezir F5, şah H1, at F2, şah G2 ve at E4 gibi muhteşem bir hamleden sonra burada şimdi incelediğimizde aslında bakıyoruz. Ee, Her yandan sıkıntılı bir hamle. Burada atla almanız, kaleyle almanız aslında konumunuzun battığı nokta mı diyelim. Yani Carlsen burada bitirici noktayı vurmuş diyelim aslında at E4 hamlesiyle. Peki ne olur? Yani inceleyelim. At E4 alırsanız B1'den vezir çıkıyoruz. At F2 ile kapattığınızda burada vezir B2 gibi bir hamle öneriliyor ama burada artık burayı yani incelemek pek şey gelmiyor bana. Sağlıklı gelmiyor. Çünkü iki vezirle burada nasıl mücadele edeceksiniz acaba? Biraz soru işaretiyle kafam dolmuş oldu. Yani burayı tutmak çok zor olacaktır. Peki hocam at E4 almayalım, kale E4 alalım dediğinizde tekrar B1'den vezir çıktı. At B1 alırsanız zaten burada bir çatalla karşı karşıya kaldınız. Peki at B1 almamda bir zorunluluk yoksa ben burada kale E2 oynayayım dediğinizde ise burada zaten vezir BD3 gibi bir hamle oynayarak artık sona doğru gelmiş oluyorsunuz. Peki burada Yusupov maçı terk etmiş mi? Aslında burada maçı terk etmiş. Ama inceleyebileceğimiz bir hamle var mı diye baktığımızda da burada başka bir hamle kalmadı. Bu sebeple de zannediyorum burayı incelemenin artık bir gereği yok diye düşünüyorum. Çünkü artık burada kesin bir şekilde maçı Carlsen sonlandırmış oldu diyelim sevgili arkadaşlar. Analizimizi burada tamamlayalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım öğretici ve keyifli bir analiz yapabilmişimdir.
Böyle büyük ustaların, özellikle Carlsen gibi büyük ustaların Yusufov'u da biliyorum. Artur Yusufov'un da, bazı maçlarını incelemişliğim var. Böyle ustaların maçlarını elimden geldiğince sunmaya çalışıyorum. Umarım öğretici olmuştur diyelim sevgili arkadaşlar. Diyerek, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Arsen'in bu güzel hamleleri hakkında olabilir, Yusufov hakkında olabilir. Yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Ve de içeriklerden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.